Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli seyirciler, kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Yeni bir haber Türkiye'den geliyor. Haber şöyle: Cumhuriyet tarihinin en yüksek vergi kesintisi. Bundan böyle parası olanlar, çok parası olanlar artık daha da çok vergi ödeyecek. Neden, nerede ödeyecek, nasıl olacak, nasıl bitecek, parası olan, dairesi olan, arsası, evi, bütün bilgiler bu videoda. Birkaç dakikanızı alacağım, rica edeceğim, sonuna kadar izleyin. Bütün sorularınıza cevaplar gelsin. Haberimi beğenirseniz, haberimi beğenmeyeceksiniz biliyorum. Ama beni beğenirseniz, bir like verip abone olursanız beni sevindirmiş olursunuz. Gurur duyarım, şimdiden teşekkür ediyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çok kazanandan çok vergi alınması ilkesi doğrultusunda finansal yatırım araçlarının vergilendirilmesinde düzenleme yapılırken yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlara uygulanan tevkifat oranı %15'e çıkarıldı. Söz konusu oran, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bugüne dek mevduat faizlerine uygulanan en yüksek vergi kesintisi olacak. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre kararla sermaye piyasası enstrümanlarına uygulanan tevkifat oranlarında vergilendirmede adaleti ve etkinliği arttırıcı maliyette değişiklik yapıldı. Vergi yükünün dengeli dağıtılmasına katkı sunmak amacıyla Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarında uygulanan indirimli tevkifat oranları arttırılarak genel oranlara dönüldü. Bugünden itibaren açılan ve vadesi yenilenen vadeli mevduat katılma hesaplarına ödenecek faiz ve kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranları 6 aya kadar 6 ay dahil vadeli hesaplarda %15, 1 yıla kadar 1 yıl dahil vadeli hesaplarda %12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10 olacak. Bu oranlar 1 Kasım 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihlerinde açılan vadesi yenilenen hesaplarda %10. Değerli seyirciler, tarihlere lütfen dikkat edelim. Bakın, 1 Kasım 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihlerinde açılan vadesi yenilenen hesaplarda %10, %7,5 ve %5 1 Mayıs ile 31 Ekim 2024 tarihlerinde açılan veya yenilenen hesaplarda %7,5, %5 ve %2,5 1 Mayıs 224'ten önce açılan veya vadesi yenilenenlerde ise %5, %3, %0 olarak uygulanmaya devam edecek. Kur korumalı mevduata yönelik vergi arttırıldı. Eksik vergilendirilen alanların tamamlanması amacıyla kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarına uygulanan tevkifat oranları arttırılarak diğer Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarıyla uyumlu hale getirildi. Buna göre bugünden itibaren açılan veya vadesi yenilenen kur korumalı mevduat katılma hesaplarına ödenecek faizler ve kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranları diğer Türk lirası mevduat hesaplarına uyumlu olarak 6 aya kadar 6 ay dahil vadeli hesaplarda %15, 1 yıla kadar 1 yıl dahil vadeli hesaplarda %12 ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10 olarak uygulanacak. Bu oranlar 1 Kasım 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihlerinde açılmış veya vadesi yenilenmiş hesaplarda %10, %7,5 ve %5,
1 Ağustos ile 31 Ekim 2024 tarihli hesaplarda %7,5, %5 ve %2,5, 1 Ağustos 2024 öncesi açılmış veya vadesi yenilenmiş hesaplarda ise %0 olarak sürdürülecek. Borçlanma araçlarından sağlanan gelirlere uygulanan tevkifat arttırıldı. Makro finansal istikrarı güçlendirmek için bankalar tarafından yurt içinde ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilen gelirlere uygulanan indirimli tevkifat oranlarında da genel oranlara dönüldü. Buna göre bugünden itibaren iktisap edilen ve menkul kıymetlerden elde edilecek gelirler üzerinden yapılacak tevkifat oranı bir yıldan kısa vadeli olanlarda %15, diğerlerinde ise %10 olacak. Karardan önce iktisap edilmiş banka tahvil ve bonoları ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için vadelere ve elde tutma süresine göre daha önce belirlenmiş oranlar uygulanacak. Yatırım fonlarındaki vergi oranı arttırıldı. Vergilendirmede etkinliği sağlamak ve bakanlığın çok kazanandan çok vergi alınması ilkesiyle yapılan düzenlemeyle yatırım fonları için %10 olarak uygulanan tevkifat oranı bugünden itibaren iktisap edilen yatırım fonu katılma paylarından elde edilecek kazançlar için %15 olacak şekilde arttırıldı. Karardan önce iktisap edilen katılma paylarından elde edilecek gelirlerde ise ilgili dönemlerdeki tevkifat oranları devam edecek. Hisse senedi, yoğun fonların katılma paylarından ve 2 yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için %0 olarak uygulanan tevkifat oranında ise değişiklik yapılmadı. Bazı menkul kıymet gelirlerinde de genel oran uygulamasına geçildi. İndirimli tevkifat uygulamasına son verildi. Farklı enstrümanlar arasındaki vergi avantajlarının ortadan kaldırılması amacıyla SPK hükümlerine tabi olarak kurulan ipotek finansmanı kuruluşlarının ihraç ettiği varlığa ve ipoteğe dayalı varlık teminatlı ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar için geçerli olan %7,5 indirimli tevkifat oranı uygulamasına son verilerek %10 genel oran uygulamasına geçildi. Karardan önce iktisap edilmiş ve menkul kıymetlerden elde edilecek gelirler için tevkifat oranları 1 Mayıs 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihlerinde iktisap edilenlerde %7,5, 30 Nisan 2024'ten önce iktisap edilenlerde ise %5 olarak uygulanmaya devam edilecek. Devlet tahvili ve hazine bonoları ile hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde uygulanan %0 indirimli tevkifat oranı uygulaması sürdürülecek. Bu kapsamda 31 Nisan'a kadar iktisap edilen ve kıymetlerden elde edilecek gelirlere tevkifat oranı %0 olarak uygulanmaya devam edilecek. Değerli seyirciler, teşekkür ederim. Sonuna kadar izlediğiniz için değerli vaktinizi aldım. İnşallah bu haberler de sizin işinize yaramıştır. Haberimi beni beğendiyseniz arkadaşlar emeğe nasıl deniyor işte anladınız siz, bana bir like verirseniz, abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim, gurur duyarım. Teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın Murat.